Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte kirazlı çok güzel, çok hoş 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak krem kullandım. Kirazlarım için de kırmızı ve yeşil olmak üzere 2 tane normal patiklik ipim var. Şişlerim 3 numara. Modelimiz şöyle. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Patiğimizin orta kısmında dolamalı kiraz desenimiz var. Kenarlarına da bu şekilde ajurlu fıstıklar yaptım. Çok tatlı, çok hoş oldu. Çeyiz için de çok uygun. Modelimiz bu şekil. Şöyle. Tabanımız, patiğimizin topuğu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlayacağız. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak kırmızı ipim ile 12 ilmek atıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeklerimizi ilk sıramızda ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile öreceğim. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkarıyoruz. İlk ilmeğimi hemen şuraya, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıp şişime takıyorum. 3 ilmeğim oldu. 4. ilmeğim, 5. ve 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. 1. ilmeğim, 2, 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. 5. şişime aldım. İlmeklerimi bir sıra düz olarak öreceğim. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik dolana dolana örülüyor bu şekilde. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi ördük hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırma yapacağız. Artırma işlemini patik burnuna baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Hemen kenar başta. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım.
Sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sonraki sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek isterim. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrardan 1. şişimdeyim. Artırmamızı yapacağız. İlk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimizde 8 ilmeğimiz oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz, sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modele başladım. Tek renk ve ajurlu bir model olması itibariyle bu şekilde tabanında, üst bölümünde tek renk kullandık. Bu şekilde olması sebebiyle patiğimiz açılma özelliğine sahip. Artırma yaparken bunu da göz önünde bulundurun. Esnek bir yapıya sahip oluyor tek renk olunca. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modele başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçeceğim. Öncelikle ilk ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Ardından krem ipimi ekleyeceğim. Bir ilmek de krem örüyorum. Bir kırmızı, yanına da bir tane krem ördüm. Patiğimiz sökülmesin diye krem ipimin ucunu hemen düğümleyeceğim buraya. Düğümümü atıyorum. Devamında şöyle ilerleyecek hanımlar. Bir tane kırmızı öreceğim. Bir tane krem. Bir kırmızı, bir krem. Bir kırmızı, bir krem. Bu şekilde patiğimizin burun kısmındaki minik desenimizi yapacağız. Bir ilmek kırmızı örerken bir diğer ilmeğimizi de krem ipimiz ile örüyoruz. İkinci şişime geldim. En son krem örmüştüm. Kırmızı örüyorum. Krem. Kırmızı, krem. Kırmızı, krem. Bu şekilde ikinci şişteki ilmeklerimizi de örüyoruz. Üçüncü şişime geçtim. Burada da aynı işleme devam edeceğim. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem. Aynı işlemi 4 şişimizde de uygulayacağız. Yani bir sıra yapacağız. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine burada da bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Bir sıra modelimizi kurduk. Geldik ikinci sıramıza.
Bu sıramızda da hanımlar bir önceki sırada kırmızı ile ördüğümüz ilmekleri krem ile öreceğiz. Krem ile ördüğümüz ilmekleri de kırmızı ile. Yine bir kırmızı bir krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Tek fark şu, bir önceki sırada kırmızı olan ilmekler krem ile olan ilmekler de kırmızı ile örülüyor. Şeklimiz şu. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmekleri de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, desenimizi oluşturduk. Şimdi kırmızı ipimizi kullanmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Kırmızı ipimizi de artık kesip ucunu arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü modelin devamında artık bu bölümde kırmızı kullanılmayacak. Şöyle. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere krem ile öreceğiz. Bir sıra tamamlanmış olacak. Bir daha öreceğiz 2 sıra. Bir daha öreceğiz 3. Bu şekilde 3 sıra krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca krem ipim ile ördüm geldim. Artık bu dolamalı kiraz modelimize ve ajurlu desenimize başlayacağız. Bu aşamada hanımlar ön yüzde ilk şişimdeyim. İlk 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patiğimizin şu sağ kenarındaki ajurlarımız sağa doğru kayıyor. Sol kenardaki ajurlar sola doğru kayıyor. Sağ kenarda önce sağa doğru kesim yapacağız, sonra ajurumuzu yapacağız. Sağa doğru kesimi şu ikinci ilmeğin içine girerek şöyle de yapabilirsiniz. Ama ben öyle zorlandığım için şu şekilde yapacağım. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getiriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Birlikte ördüm. Sonra ipimi şişime doladım. Bakın ilk ajurumu yaptım. Sağa doğru kesim yaptım. Ajurumu yaptım. Yanına 2 ilmek öreceğim. 1, 2. Ajurdan sonra 2 ilmek ördüm. Şimdi kirazımı yapmak için kırmızı ipimi alıyorum. Dolama tekniği ile kirazımızı yapacağız hanımlar. Şöyle kırmızı ipimin ucunu şöyle arkada bıraktım. Bir ilmeğe dolama yapacağım. Bakın kırmızı ipimi bu ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırıyorum. Ben bu şekilde dolandırıyorum. Hani şöyle de yapabilirsiniz hanımlar. Bakın ipi şöyle 2 kere getirerek, bakın şöyle. Bu şekilde de sonrasında şu ilmeği krem ipiyle örerek şöyle ipi şöyle çekerek bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde biraz zor yapıyorum. Bana zor geliyor. Ben şöyle yapıyorum dolamalarımı bu yüzden. Hani dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben size tekniğini göstermek istedim. Kırmızı ipimi ilmeğin etrafında şöyle 2 kez dolandırıp dolamam bitti. Kırmızımı arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi 3 tane krem öreceğim. 1, 2, ikinci şişime geçtim. Şu da 3. kremim. Tekrar kırmızı ipimi alıyorum, aynı ipi. Hemen buradaki bir ilmeğe daha dolamamı yapıyorum. Bakın kırmızı ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez döndürdüm. Ucunu arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bu kiraz modelimiz 7 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi biz ilk sırasını yapmış olduk. Dolama yaptığım kırmızı ilmeği ördükten sonra 2 ilmek daha düz örüyorum. Sol kenardaki ajurlarımızı yapacağız. Burayı yaparken de hanımlar önce ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Burada da sola doğru kesim yaptık. Burada 8 ilmek kaldı. Kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Modelimizin hanımlar ilk sırasını bu şekilde yaptık. Tabanımıza geçtim. Hanımlar tabanımızda hiçbir model yok. Tabandaki ilmekler düz örülecek. Ajurlu modelden tabana kurmuyoruz. Model bitene kadar buralar düz olarak örülecek. Videonun devamında hanımlar bu taban bölümü keseceğim. Çünkü burada anlatılacak bir model detay yok. Sadece modelli tarafı ön bölümü göstereceğim. Bu aşamada sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi yapabilirsiniz. Şöyle tabanımızı ördüm. Model bitene kadar taban böyle düz örülüyor. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Modele devam ediyoruz. Bu ajurlarımız sağa doğru kayarak gidecek. İlk ajurumda 7 ilmek örüp sağa doğru kesim yapmıştım. Şimdi 6 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın kesim yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar ördüm. Yine öndeki 2 ilmeği alıyorum.
Her sıra ajurlu modeli kuruyoruz. İkinci ilmeği ilkinin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum ve ipimi şişime doladım. Bakın ikinci ajurumuzu da yaptık. Ajurdan sonra 2 ilmek ördüm. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Kirazımda ikinci sıramı yapacağım hanımlar. Bu defa 3 ilmeğe dolama yapacağız. Şöyle kırmızı ipimi arkadan sıkarak getirmiyorum. Biraz esnek getiriyorum. Modelimiz düzgün düşsün, gergin durmasın diye. Bakın bu krem ilmeğimin etrafında kırmızı ipimi 2 kez dolandırdım. Kırmızı ipimi arkada bırakmıyorum. Dolama yapacağım ilmek bitmediği için kırmızı ipim önde. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi ikinci ilmeğime dolama yapacağım. Yine bakın sıradaki ilmeğimin etrafında kırmızı ipimi yine şöyle 2 kez döndürdüm. Tekrardan dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğe dolama yapacağım. Şu üçüncü ilmeğin etrafında da yine kırmızı ipimi 2 kez dolandırıp dolama yapacağım ilmeğin bittiği için kırmızıyı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya bir krem örüyorum. Şimdi diğer şimdiyim. Burada da 3 ilmeğe kırmızı ipimle dolamamı yapacağım. Bakın şu birinci dolamam. Kırmızı benden tarafta. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğime dolama yapıyorum. Yine bakın 2 kez dolandırdım. Kırmızı ipim yine benden tarafta. Bu ilmeğimi de örüyorum. Üçüncü ilmeğime de yine dolamamı yapıyorum. Ve kırmızıyı artık arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi yanına bakın 2 ilmek daha öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğimi de örüyorum. 2. Bu ajurlu modelimiz sola doğru kayıyor. Hemen yeniden ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 7 ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını da bu şekilde yapıyoruz. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. 3. ajuru yapacağız. İlk ajurda 7 ilmek örüp kesim yapmıştık. İkincisinde 6. Şimdi 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini kestim. İpimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yaptım. Ardından ajurdan sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Kirazımda 3. sıram. Yine şu kırmızı ipimi arkadan getiriyorum. Şöyle sıkmadan getiriyorum hanımlar. Arkada esnek kalsın. Yine bir önceki dolamalı modelde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 ilmeğe kırmızı dolamamı yapıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Kırmızımı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Buraya 1 ilmek krem ördüm. Tekrar ikinci şişime geçtim. Burada da 3 tane kırmızı dolamam var. Aynısını yine yapıyorum. Şöyle kırmızı ipim yine benden tarafta. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğime dolamamı yapıyorum. Şu da 3. ilmeğim. Kırmızımı bu defa arkada bıraktım. Dolama yapacağım ilmeğim bitti. İlmeğimi ördükten sonra dolama ilmeğimi ördükten sonra buraya 1, 2 bakın ajurumu da ördüm 3. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Sola doğru kesim. Kalan 6 ilmeğim düz olarak örülüyor. Modelde 3. sıramızda bu şekildeydi. Şöyle. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de tekrar ön yüzdeyiz. Modelde 4. sıramızı yapacağız. Kirazımızın da 4. sırası. Bu sıramızda da 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum. İpimi şişime doladım. Bakın 4. ajurlu modelimiz oldu bu. Ardından ajurumdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Şimdi kirazımızın yapraklarını yapacağız hanımlar. Yeşilimi şöyle alıyorum. Yeşil ipim ile buraya 1 ilmeğe dolama yapacağım. Yeşil ipimin ucu arkada. Şöyle. Ucumuz şöyle arkada kaldı. Buraya 1 ilmeğe dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Araya 3 krem öreceğim. 1, 2 ve 3. Tekrardan aynı yeşil ile hemen diğer kirazımın yaprağını yapıyorum. 1 ilmeğe dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ardından 1, 2, 3,
4 ve ajurlu ilmeğimi de ördüm 5. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Ardından hanımlar kalan 5 ilmeğim var. Onları da düz olarak örüyorum. Tabanımızı düz olarak örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz ve modelde şimdi de 5. sıradayız. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini kestim. Buraya 5. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. Şöyle bakın, ipimi şişime doluyorum. Şimdi sayarak gideceğim hanımlar. 1, 2, ajurdan sonra 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Yeşil ipimi alıyorum, şöyle arkadan getirdim. Buradaki bir ilmeğe yeşil ipim ile dolama yapıyorum. Şöyle bir ilmeğime dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya bir tane krem örüyorum. İkinci şişime geldim. Buradaki ilk ilmeğime de yine yeşil ipim ile dolamamı yapacağım. Şöyle. Yeşilimi yine arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Sayarak gidelim. Dolama yaptığım ilmeğimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve ajurlu ilmeğimi de ördüm 7. İpimi şişime doluyorum. Bakın burada da 5. ajurumuzu yaptık ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 4 ilmeğim düz olarak örülüyor. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada bakın şu fıstıklarımızı yapacağız. Bir sonraki ajurumuzu da başlatacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Kenara 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın en son kesim yaptığım ilmeğin üzerine şuraya fıstık yapacağım. Bunu da tığım ile yapacağım hanımlar. Şöyle bakın, şu ilmeğimi alıyorum tığıma. Bunun içinden şöyle bir uzun bir ilmek çıkarttım bu şekilde. İpimi tığıma doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir uzun ilmek daha çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden 3. kez bir ilmek daha çıkarttım. Şöyle lif yapar gibi şu ipimi tutarak 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Şu tuttuğum için ipinden girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Sonrasında fıstığımız arkaya kaçmasın, önde düzgün dursun diye şöyle bakın arkadan şu ilmek çıkarttığımız şu ilmeğin içine tığım ile girerek şöyle arkadan öne doğru girdim. Bununla şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Burayı sıktım. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bakın fıstığımızı bu şekilde oluşturdum hanımlar. Şöyle. Fıstığımı yaptığım ilmek ile birlikte kenarda 4 ilmek oldu. Sayarak gidiyorum. Şu 5. ilmeğim. 6, 7. Şimdi hemen ikinci ajuru başlatacağız. Fıstığımızı yaparken ikinci ajurlu modelimiz de başlıyor. İlk modeliyle aynı yapıyoruz hanımlar. İlk başta da 7 ilmek örüp sağa doğru kesim yapmıştık. Bakın burada da 7 tane ilmeğimiz var. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini kestim. İpimi şişime doluyorum. Bakın ikinci ajurun ilk sırasını da başlatmış olduk. İpimi şişime doladım. Ardından hanımlar buraya ipimi şişime doladıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir tane ördüm. Şu yeşil ipimi arkadan alıyorum. Kirazımızda 6. sıramız. Bu sıramızda hemen şuraya 2 ilmeğe dolama yapacağım yeşil ile. Şu 1. ilmeğim. Dolamam bitmediği için yeşilim önde. Şu da 2. ilmeğim. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Tam ortaya yeşil ile bir dolama daha yapacağım. Bakın bir ilmeğe dolama yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci şişimdeyim. Hemen buradaki ilk ilmeği de krem ile düz ördükten sonra tekrar yeşilimi alıyorum. 2 ilmek daha yeşil dolama yapacağım. Bakın şu 1. dolamam. Yeşil ipim önde. Şu da 2. dolamam. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına bir ilmek ördükten sonra bakın aşağıda hizası belli. Burada da 2. ajuru başlatıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi bu tarafa da fıstık yapacağız. En son kesim yaptığım ilmeğin üstüne fıstığımı yapacağım. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim. 1, 2,
Bakın 3 ilmek ördükten sonra kesim yaptığım ilmeğime geldim. Aynı fıstığı buraya da yapacağım. Bu ilmeğin içinden tığım ile şöyle bir uzun ilmek çıkartıyorum. İpimi tığıma doladım. Aynı yerden ikinci kez ilmek çıkarıyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Aynı yerden üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Sonra bu üçünü şöyle topluyorum. Şu tuttuğum ipin içinden ilmek çıkarttım. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Yine burada da fıstık arkaya kaçmasın diye şöyle arkadan öne doğru ilmek çıkarttığım şu ilmeğin içine girerek buradan şöyle bir krem ipim ile ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Bu şekilde yapınca bu fıstıklar arkaya kaçmıyor. Daha kullanışlı oluyor. Ardından kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Hem ilk modelin ajurunu yaptık, fıstığını yaptık, 5 tane ajur yaptık. Sonraki sırada fıstığımızı yaptık. Aynı zamanda yeni ajuru da başlatmış olduk. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve kiraz modelimizde 7. yani sonuncu sıradayız. Ajurlarımızı da devam edeceğiz. Bir önceki sırada 7 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 6 ilmek. İkinci ajurumuzu yapacağız. 6 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Buraya 1, 2, 3 ilmek ördüm. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Kirazda son sıramız bu. 2 tane yeşil dolama yapıyorum. Şu 1, 2. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ortaya bir tane krem örüyorum. İkinci şişime geldim. Buraya da yeşil ipim ile 2 ilmek dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Bakın yeşilim önde. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şu da ikinci dolamam. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ardından buraya 1, 2, ajurumu da ördüm 3. İpimi şişime doluyorum. Bakın ikinci ajurumuzu da yaptık. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Ve şişimde kalan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hanımlar, kirazımızın bu sonuncu sırasıydı. İlk kiraz modelimizi bitirmiş olduk. Ajurlu modelimiz devam ediyor. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda kiraz yapmayacağız. Sadece ajurlarımızı yapacağız. Sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Yine öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. 3. ajuru yaptık. Şimdi ilk şişimde kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Hanımlar, 3 sıra kirazdan sonra ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından ikinci kirazı yapacağız. Şimdi kirazdan sonraki ilk sıramızı yapıyoruz. İkinci şişime geldim. Burada da ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğimi de ördüm. İpimi şişime doladım. Yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 6 ilmeğim düz olarak örülüyor. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm, geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Kirazdan sonraki ikinci sıramız olacak bu. Ve ajurlara devam edeceğiz. Bu sırada 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bakın 4. ajurumuzu yaptık. Ardından kalan ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Dediğim gibi kirazdan sonraki bu ikinci sıramız oluyor. 3 sıra yaptıktan sonra ikinci kirazımıza geçeceğiz. İkinci şişimdeyim hanımlar. Burada da yine ajur yaptım. İlmeğime kadar öreceğim. Bakın en son ajur yaptığım ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen yeniden ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Bu şekilde. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık burada 5. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3.
Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bakın 5. ajurumuz oldu bu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kirazımızdan sonraki 3. ve sonuncu sıramız. Sonraki sırada kirazımızı yapacağız yine. 2. şişimdeyim. Burada da yine ajuruma kadar örüyorum. Bakın ajur ilmeğimi de ördüm. Buraya da 5. ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim ve kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2. ajurlu modeli de yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık 5. ajurumuzu da yapmıştık bir önceki sırada. Şimdi hem fıstığımızı yapacağız hem de 3. ajurlu modeli başlatacağız. 2. modeli de yaptığımız tekniğin aynısını şimdi de uygulayacağız. Yine 3 ilmek öreceğim kenara. 1, 2, 3. Bakın şu kesim yaptığım ilmeğim burada. Bunun üstüne fıstığımı yapıyorum. Tığımı aldım. İlmeğin içinden bir uzun ilmek çıkarttım. İkinci kez çıkartıyorum. 3. Şu ipimi tutarak 3 ilmeği topluyorum. Tuttuğum ipin içine girerek bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topladım. Şimdi arkadan öne doğru şu ilmeğin içine girerek bir ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bakın fıstığımızı yine yaptım. Fıstık ilmeğimizle birlikte kenarda 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğim, 6 ve 7. Kenara 7 ilmek ördükten sonra 3. ajurlu modelimi başlatacağım. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeği ilkin önüne getirip ikisini kestim ve ipimi şişime doluyorum. Böylece 2. model bitti. 3. ajurlu modelimizi başlatmış olduk. Ajurumu yaptıktan sonra hemen ilk kirazı nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde kuracağız. İlk modelde ajurdan sonra 2 ilmek örmüştük. 1, 2. Ardından alttan kırmızı ipimi şöyle alıyorum. Kirazımın 1. sırası başlatıyorum. Bir ilmeğe kırmızı ipimle dolamamı yapıyorum. Kırmızıyı arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kirazımızın ilk sırası. Araya 3 ilmek krem öreceğim. 1, 2 ve ikinci şişime geçtim. 3. Yine buraya kırmızı ipim ile bir ilmek dolama yapıyorum. Model tekrara düştü şu anda hanımlar. İlk modelin tekrarını ikinci kez yapıyoruz. Dolama yaptığım ilmeğimi de ördükten sonra 1, 2 ilmek krem ile ördüm. Sol taraftaki ajurlarıma başlatıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi ördüm. Yanına 1, 2, 3 ilmek ördükten sonra bakın burada da kesim yaptığımız ilmeğimiz şu. Buraya fıstığımı yapacağım yine. Bu ilmeğin içinden şöyle bir ilmek çıkarttım. Şu 2. ilmeğim. Şu da 3. İpimi tutarak 3 ilmeğin üçünü birden topladım. Tuttuğum ipin içine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Şimdi tığımı arkadan öne doğru bu ilmeğin içine takarak şöyle bir ilmek çıkarıp burayı şöyle sıkıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Bakın fıstığımızı yaptık. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artık modelimiz aynı şekilde ilerleyecek hanımlar. Sonrası zaten tekrara düşer. Şimdi 7 sıradan oluşan kirazımızı ilk kirazda olduğu gibi tekrar yapacağız ve ajurlara devam edeceğiz. Modelin bu bölümünde bakarak yapamıyorum, hatırlamıyorum, unutuyorum diyenler olabilir. Hanımlar, ilk modeli, ilk kirazı yaptığımız yere videoyu biraz geri getirin. Bu ilk kirazı yaptığımız bölümleri. Zaten ajurla kiraz aynı hizada, aynı sayılarla ilerliyor. Videoyu geri getirerek ikinci kirazı da ilk kirazın bölümlerini takip ederek tekrardan kurabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videoyu geri sarmak. Böyle durumlarda yok yapamadık, neden baştan sona göstermedin diyenler var. Hanımlar, gösterdiğim anda zaten ilk modelin aynısını göstereceğim. Fark yok, değişen bir şey yok. Şu ilk kirazın sıralamalarına gelin. Bakın zaten ilk sırasını yaptık. Zaten her sırada belirttim 2. 3. sıra diye. Videoyu geri alarak modelin 2. sırası dediğim yere gelerek aynı işlemi burada da yapacaksınız. Devam edeceksiniz. Model böyle ilerliyor. Şimdi hanımlar, ben bu patiğime zaten 2 tane kiraz yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane de ajurlu modelim var. Bu bölümde hanımlar en son şu modelimize bakın. Toplamda birinciyi yaptık, ikinciyi yaptık, üçüncüyü başlattık. Bu üçüncü de hanımlar toplamda 5 tane ajurumuzu yapalım.
En son modeli buraya kadar yapalım. İkinci kirazdan sonra artık bittikten sonra ikinci kirazın 7. sırası bittikten sonra ipleri kesip uçlarını arkaya düğümleyebilirsiniz. Kırmızı ve yeşil ipi. Artık kiraza devam etmeyeceğimiz için bu ipleri kullanmayacağız. Bu aşamada kiraz bittikten sonra ortadaki ilmekleri düz örmeye devam edin. 4. ajurlu modelinde en son 5. ajurunu yapın gelin. Fıstığını birlikte yapacağız. Sonrasında bilek bölümüne de birlikte geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Geldim en son 4. ajurumun 5. sırasını yaptım. Yani sonuncu sırasını yaptım. Şimdi buradaki fıstığımızı yine birlikte yapacağız. Kirazımın iplerini de kestim, arkaya düğümledim. Yine burada hanımlar ilk 3 ilmeğimi ördükten sonra şu kesim yaptığım ilmeğime fıstığımı yapacağım tığım ile. Yine diğer fıstıklarla aynı şekilde buraya da fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde şöyle arkadan öne doğru girerek fıstığımı buraya şöyle sabitliyorum. Bu şekil. Kalan ilmeklerimi de yine hepsini düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Diğer şişimde de yine kesim yaptığım ilmeğimin üzerine, yani şuraya fıstığımı yapacağım. Oraya kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Bakın kesim yaptığım ilmeğime geldim. Burada yeri belli. Hemen buraya da yine sonuncu fıstığımı yapıyorum. İlmeğin içine girerek 3 ilmek çıkarıyorum buradan. Aynı ilmeğin içinden. Üçünü birden topladım. Şöyle arkadan öne doğru girerek fıstığımı buraya sabitliyorum. Burayı sıktım. İlmeğimi şişime aktarıyorum ve kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu fıstığımızı da birlikte yapmış olduk hanımlar. Patiğimizin tabanına geldik. Tabanımızı düz olarak örüyoruz. Bu şekilde tabandaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Tabandaki diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. En son modelimiz bitmişti. Bu sırada bir sıra ilmeklerimizi tekrardan hepsini düz olarak öreceğiz. Sonraki sırada da bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Şöyle ilk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Diğer 3 şişteki ilmekleri de yine düz örelim. Tekrar bu ilk şişimizde buluşalım. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Geldim ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağım. 14 ilmeğim vardı. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi normal düz olarak öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim bu şekilde. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştiriyorum. Bakın şu şekilde. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu kenarlarına geldik hanımlar. Ben patiğimin şu boğaz kenarına, şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. Bilek kenarındaki ilk 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bunları arka yüzde de yine düz öreceğiz. Devamında gelen ilmekleri de şu an ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığım yere kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde tabandaki bölümü örüyorum. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız yer burası. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum.
Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Yine bunu düz öreceğim. Hem ön hem arka yüzde buralar düz örülecek haroşa düşmesi için. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldim, geri dönüyorum. Artık yapacağımız işlem böyle. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz öreceğim. 6, 7, 8. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Şu an arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa olduğu için bakın son 8 ilmeğime geldim. Bunu düz örüyorum. Haroşalarım düz olarak örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz hanımlar. 8 haroşamı yine düz ördükten sonra ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de bilek ayrımı yaptığımız yere kadar düz öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde ters öreceğim. Bu şekilde patiğimizin arkasını tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 diş yani 16 sıra haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Mutlaka ayağınıza giyin, ölçün. Patiğinizin arkasını şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmelisiniz. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Ben 16 sıra haroşa yaptım ama belki siz 17 yapacaksınız. Belki 15, belki 18. Bu tamamen ayak ölçülerinize göre değişiklik gösterir. Ayak ölçünüze göre patiği de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ayak ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 16 diş 16 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuk kesimine başlıyoruz. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğim. Patiğimin topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte önceki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm. 24. ilmekte kesimi yaptım. Zaten şu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani yine ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23. 24. ilmekte yine öndeki ikisini alıyorum ve keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Tekrar kesim yaptık. Geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri öreceğim. Ön yüzde yine 23 ilmek öreceğim. 24'te kesimi yapacağım. Bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Bu şekilde. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım hanımlar. Tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri de topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son 2 ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonra da modelimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizliyorum. Evet, topuğumuz şöyle hanımlar, bakın. Ayağı giyilince zaten şöyle duruyor. Gizli kesim. Ayağımızın arkasında çok güzel temiz bir görüntüsü oluyor bu tarz topukların. Evet, patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Ayağımızda da görelim. Gayet güzel, hoş, şık bir patik oldu. Sizler için böyle tasarladım. İnşallah beğenirsiniz. Çünkü ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız umarım. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da şu şekilde, bakın. Şöyle önden duruşu, kenarları, tabanımız, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.